Selam. Bu videoda bu tulumun tulum üzerinden kalıbını çıkaracağız. Şöyle göstereyim. Ekrana sığmaya çalışıyorum. Çok severek giydiğim bir tulum. Çok beğeniyorum. Bu tulum hazır dikilen yani konfeksiyon sektöründen gelen bir tulum. Bana annem hediye etmişti. Çok severek giyiyorum. Kalıbına bayılıyorum. Giymekten artık ben bunu yıkaya yıkaya eskittim diyebilirim. Bu tulum üzerinden parşömenin üzerine koyacağız ve kalıbını çıkaracağız ama birkaç değişiklik yapmak istiyorum. Yakasını biraz açıp şu şekilde göstereyim. Askılarını biraz inceltebilirim. Sırtında şöyle bir V var. Ben bunu V'siz yapacağım. Yani orasını düz yapacağım. Ve daha sonra eğer kendime tulum dikmek istediğimde orasını açarsam model uygulama yapacağım. Elimde düz bir tulum kalıbı bulunsun istiyorum. Bunun kusurlarına gelince bakın fermuarın dikildiği yerde tela yapıştırılmadığı için, kumaş ince, fermuar da ağır ve metal olduğu için şuralarda bir marullanma olmuş. Onu da bu tulumu dikerken başka bir videoda anlatacağım. Tam yaz ayları için viskon, pamuklu, müslin kumaşlardan kullanabileceğimiz, şile bezinden dikebileceğimiz, belki dökümlü ketenlerden dikebileceğimiz bir tulumun kalıbını, bu tulum üzerinden kalıbını çıkarmak için videoya geçebiliriz. Konuya ilgisi olmayanlar burada kapatabilir ama sizi çok güzel bir numune üzerinden kalıp çıkarma videosu bekliyor. Sakın bunu unutmayın. Ve tabii ki kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, kaydetmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı sakın unutmayın. Ekrana, dikdörtgen ekrana gireceğim diye şekilden şekile girdim ama ben bu kalıp için şu an sabırsızlanıyorum. Evet, tulumu çıkardık. Şu arkadaki ipi de çözeyim. Size genel olarak tulumu göstermek istiyorum. Evet. İlk önce bütün dikiş ve model özelliklerini incelememiz gerekiyor. Nerede dikiş var, nerede yok, neye göre yapılmış? Şöyle masamın üzerine seriyorum. Lastikli yerlerini, özellikle lastikli yerlerinin kalıbını açarak çıkarmamız gerekiyor. Bu lastiğin yani bu paçanın biraz bana kısa ve dar olduğunu söylemiştim. İlk önce şu haliyle kalıbını çıkaracağım. Daha sonra gerekli olan düzeltmeleri yani genişlemeyi ve uzatmayı yapacağım. Ön ortasında ve arka ortasında dikiş var. Burası aynı zamanda bizim düz boy ipliğimizdir. Bunu hiç unutmayın. İlk önce düz boy iplik işaretini alacağız. Düz boy ipliğimizi sabitledikten sonra yapacağız. Kalıp çıkarırken bizim birinci önceliğimiz düz boy ipliğimizdir. Kol altında şöyle bir lastik var. Bunu yaparken dikkat edeceğim. Kolu biraz daha oymayı düşünüyorum. Kol evi bana biraz şöyle göstereyim. Bana biraz dar geliyor. Siz elinizdeki numune ne olursa olsun üzerinize giydikten sonra notlarınızı çıkaracaksınız. İşte kolu aç, kolu kapat, yakayı aç, yakayı kapat gibi. İlk önce altını çize çize söylüyorum. Bunun kalıbını çıkaracağız. O kalıbı çıkarttıktan sonra düzeltmelerimizi yapacağız. Düzeltmelerimizi yaptıktan sonra da modelleme aşamasına geçeceğiz. Tüm dikiş malzemelerimizi hazır edeceğiz. Kalıp çıkarma malzemelerimizi hazır edeceğiz. Ben hepsini hazırladım. Parşömenimi serdim. Bu parşömenim de benim büyük boy bir parşömen. Linkini aşağıya bırakırım. Dönem dönem biz atölyemize toplu halde kursiyerlerimle birlikte alıyoruz. Özellikle böyle elbise gibi, büyük beden gibi modelli kalıplarda bu büyük boy parşömenler oldukça işimize yarıyor. Her ne kadar kağıtlarımız düzgün kesilmiş olursa olsun ben şuraya 1,5-2 santimden düz bir çizgi çektim dik açı oluşturarak kendi düz boy ipliğimi oluşturmak için. 1,5-2 santimlik çizgim hem şu işime yarayacak. Tulumumun önünde şöyle bir fermuar var biliyorsunuz. Bu fermuar payını ön bedende eklemek için. Arka ortası dikişli, ön ortası fermuar çalışılmış bir tulum. Videonun başında da göstermiştim. Arkada da şöyle bir V var. Bunlar iple bağlanmış yani birit yapılmış. İster yapabiliriz ister yapmayız. Ben her iki halinin de kalıbını çıkaracağım.
Öncelikli olarak yapmam gereken şey tulumumu tam ortadan ikiye katlayarak kağıdımın üzerinde şu 1,5-2 santim çizdiğim çizginin tam sıfıra sıfır gelecek şekilde iğnelenmesini yapacağım. Çok düzgün bir şekilde kağıdımın üzerine iğnelemem gerekiyor. Videolarda görüyoruz. Alıyorlar bu şekilde katlıyor, koyuyor. Hiçbir yerini düzeltmeden, böyle hemen bakmadan, doğru düzgün katlamadan kalıbını çıkarıyorlar. Çok yanlış. Siz asla yapmayın. Doğru bir kalıp bizim ömürlük kalıbımız demektir. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Bu kalıpla ilk numune dikişini veya ilk tulumu diktikten sonra bile hata çıkabilir, eksik çıkabilir. Onları da düzeltmek bir sonraki kalıpta oluyor. Ön bedenden ön ortasını şöyle tutarak tam rahat gelecek şekilde ilk önce düz boy iplik çizgimden tulumumu iğneliyorum. Kalıplarımızı çıkarırken genellikle yukarıdan aşağıya, sağdan sola yaparız. Onu da unutmayın. Kağıdıma şöyle iğneledikten sonra geri kalan taraflarını düzelterek iğnelemeye devam edeceğim. 1,5 santimlik fermuar payını burada verdim. Tam o çizdiğim çizginin sıfıra sıfır yerleştiriyorum ve iğneliyorum. Kaymaması ve esnememesi gerekiyor. Ne kalıbı çıkarırsak çıkaralım. Tam bu aşamada şunu söylemek istiyorum. Eğer bu tip numune üzerinden kalıp çıkartma videoları hoşunuza gidiyorsa, ki birkaç tane çektim, sizden rica ediyorum lütfen yorumlara yazınız ve biz devam edelim. Yakayı açacağımı ve askıları biraz incelteceğimi de söylemiştim. Ancak ben burada gene ana kalıp üzerinden alacağım. Kol altındaki lastiği şurayı açtırarak iğneliyorum. Belki de kol altında lastik yapmayacağım. İlk önce altı iğneledim. Daha sonra üstü iğneliyorum. Burada gene cepli bir model ama ben cep yapmayı düşünmüyorum. Zaten hiç o cepleri de kullanmıyoruz. Yani özellikle ince yazlık şeylerde cepler aşağıya doğru sarkıp giysinin model özelliğini de bozabiliyor yeri geldiğinde. Dilerseniz siz cep yerinde işaretleyip alabilirsiniz. Cep benim hoşuma gidiyor, kullanıyorum derseniz cep kalıbını da alın. Sıra geldi paçama. Paçamda şöyle bir lastik vardı. O lastiği açtırarak iğneleyeceğim. İlk önce şurayı açıyorum. Şu an kağıdımın özelliğini bozacağı için şu kısmını iğnelemiyorum. Tam bu aşamaya geldiğimde şöyle elimle açtırıp öyle çizeceğim. Burayı da yaptım. Şöyle kontrollerimi yapıyorum. Düz boy ipliğim kaymış mı bakıyorum. Gerekirse birkaç iğne daha takıyorum ve kalıbımın üzerinden geçici olacak şekilde çiziyorum. Çünkü ben o çizgileri de düzelteceğim. Kol oyuntusundan lastiği açtırarak çizmeye başladım. Çizerken dik açılara dikkat ediyorsunuz. Burada dikkat ettikten sonra da bunu kaldırınca düzeltmeleri yaparken de cetvel, riga ve mezuramızı kullanarak o çizgilerin çok net gözükmesini ve birbirine eşit olmasını sağlıyoruz. Ön yakadaki V'yi çiziyorum. Ön ortasına kadar bu gelecek. Şimdi sıfıra sıfır çizdim. Daha sonra biraz açacağım. Askıyı da biraz küçülteceğim. Söylemiştim. Bir de arka için bir işlem yapmak için buradan dik açıyla şöyle bir yakamı alayım. Ve şöyle bir arka yaka çizmeyi size göstereceğim. Unutmamak için ben şimdi burada şöyle bir minik çizim yaptım. Geliyorum buraya. Bu kenarından çiziyorum. Bundan 2 adet olacak. Bir ön, bir arka. Önde fermuar payımız var. Arkada hiçbir şey yok. Sorularınızı lütfen yorumlara yazınız. Şimdi buraya geldim.
Geliyorum, şurayı çiziyorum. Tabii siz burada biraz ağı düşürebilirsiniz, biraz ağı da yukarıya çıkarabilirsiniz. Bu da sizin tercihinize kalmış. Ama ben bu modelden çok memnun olduğum için ağ kısmında herhangi bir oynama yapmayacağım. Videonun başında söylediğim gibi ön fermuar yerinde şöyle bir dalgalanma vardı. Onu biz dikerken yapmayacağız. Çünkü o fermuar yerine tele yapıştıracağız. Şimdi geldik buraya. Bunu alıyorum. Şöyle açıyorum. Elimle tutturuyorum ve paçamı dik açıyı bozmayacak şekilde çizip şu şekilde şuradan yeniden çiziyorum, bakın. İnşallah kapatmamışımdır. Lastiği açmadan yaparsam paça dar olacaktır. Lastiği mutlaka şöyle açtırarak yeni şekliyle, yani şuradan aldığım yeni şekliyle kalıbımı yapıyorum. Ana hatlarıyla kalıbımı şu an çıkardım. Şimdi düzeltmelere ve eklemelere, çıkarmalara geldi sıra. İğnelerimi çıkarıyorum. Tulum elimin altında olacak ölçü almak için sürekli olarak. Yazılarını yazacağız, işaretlerini koyacağız. Şu an ben ön beden üzerinden çalışıyorum. Bir yerlerde iğne bırakmamaya gayret ediyorum ve tulumu yana alıyorum. Tam şöyle açık haldeyken ortalama ne kadar kumaş gideceğini de size söyleyeyim. Çok uzun boylu ve çok kısa boylu değilseniz eğer standart ölçüde şöyle geliyorum. Şurası 126 santim, 130 olsa 1,5, yani çiftten kumaştan 2 kat yerleştireceğimiz için bize 3 metre, yaklaşık olarak 3-3,5 metre kumaş gidecektir. Daha uzun yapmak isterseniz ve daha kısa yapmak isterseniz de durum değişecektir. Daha rahat görebilmeniz için kameramı şu şekilde hazırladım ve çizdiğim çizgileri şu an net olarak görüyorsunuz. Ben şöyle alacağım. İlk önce şu çizgilerimi, dik açılarını oluşturacağım. Buralar önemlidir. Küçültme yaparken de, büyütme yaparken de bizim serileme, sıçrama yönü dediğimiz yönler bu yönler. Burayı yaptım. Paçalarda aynı şeyi yapacağım ve daha sonra bütün düzeltmelerime devam edeceğim. Sosyal medyada izlediğimiz bu 3 dakikada çıkardım, 2 dakikada kestim videoları doğru videolar değil. Onlara çok fazla itimat etmeyiniz. Öyle kolay değil. Öyle kolay olması da gerekmiyor zaten. Niye 2 dakikada dikelim ki yani? Eğer bu bizim terapimizse, düzgün giyeceksek. Şimdi kol oyuntumu biraz indireceğim demiştim. Yaklaşık 1-1,5 santim indirebiliriz. Biraz oyuntulu olsun ve rahat olsun istiyorum. Askı ölçüm 6 santim burada. 6 santimi 1 santim şuradan gireceğim. Kol oyuntusundan 1 santim de yakadan gireceğim ve yakamı 4 santimde sabitleyeceğim. Dikiş paysız tabii bunlar. Şimdi benim yeni kol oyuntum şurası olacak. Yeni yakam da burası olacak. Yaka bana göre biraz kapalıydı. Yakayı 1,5 santim kadar daha açmayı düşünüyorum şurada. Rigalarımdan yardım alarak yeni bir yaka oyuntusu şöyle önce bir elimle sürekli riga değiştiriyorum, gördüğünüz gibi. Hangi rigam daha uygun olacak? Şurada dik açım var, bunu bozmayayım. Yeni yakamı yeni askıma göre dikiyorum. Tabi hafif bir yaka şeklinde değişiklik olacaktır. Ama çok da fazla olmasını beklemiyorum. Tabi siz bunu şöyle kapatabilirdiniz. Şu yakayı V, tamamen düz bir V yapabilirdiniz. U yaka yapabilirdiniz. Fark etmez. Bu tamamen size kalmış. Şimdi benim yeni kol oyuntumla yeni askımın olduğu yere geliyorum. Şöyle elimle hafif bir kol oyuntusu çiziyorum. Dışarıya çıkıyorum.
Ve bu kol oyuntusuna göre yeni kolumu çiziyorum. Bu kalıp bittikten sonra dikeceğiz. Onun da videosunu çekerim. Tulumu nasıl dikiyoruz diye. Bebek tulumu videom var. Orada da tulumun nasıl dikildiği ile ilgili çok ayrıntılı bir videomuz var. Müslin kumaştan dikmiştik. Onu da izleyebilirsiniz. Yeni kol oyuntumu çizdim. Şununla da bir kontrollerimi şöyle yapayım. Şimdi ne oldu? Benim şu çizgilerim artık atıl oldu. İstemiyorum ön bedende ve arka bedende. Şuraya şey yapacağım. Arka yakayı çift yapacaktım. Yani bu hem arka yaka hem ön yaka kol oyuntusu aslında. Şöyle göstereyim. Ama şöyle bir yaka da istiyorum arkada. Bakalım. Şurada şurası olacak. Dik açımı oluşturayım. Ve yeni bir yaka şurada çizeyim. Rigamın doğru yerini bulmaya çalışıyorum ve yakamı çiziyorum. İster bunu kullanacağım arkada. Yani ister şurası olmadı bakın. Hemen orayı düzeltelim. Şöyle gelmesi gerekiyordu. Şurasını hemen şöyle çiziyorum ki yanlış kalmasın aklımda diye. İster şu yakayı kullanacağım, ister bu yakayı kullanacağım. Duruma göre karar veririm. Ama ön açık, arka açık da sonradan gözüme fena gözükmedi açıkçası. Sıra geldi yan dikişimi düzeltmeye. Yeni kol oyuntumdan itibaren yapacağım onu da. Cetvelimi alıyorum. Burada hafif bir kavis var mı? İlk önce onu kontrol ediyorum. Yok, düz çizeceğim. Eğer gene burada biraz beden büyütmek isterseniz tam bu aşamada yapabilirsiniz. Paçaya doğru gidiyorum. Paçaya geldim. Bakınız şimdi burada biraz genişletme yapacağım demiştim. Benim paçam 22 santim uzunluğunda. İlk önce şu paçamın şeyini çiziyorum. Dik açıyı bozmayacak şekilde. Şurası başlangıç noktam olmak üzere 2 santim genişletme yaparak 24 santim işaretliyorum. Siz dilerseniz yapmayabilirsiniz. Dilerseniz küçültebilirsiniz. Eğer küçültüyor olsaydık şuradan içeriye girecektik. Şimdi bu yeni ağım ile burayı birleştirmem gerekiyor. Yeni ağ çizgisine göre bir oyuntu oluşturuyorum. Şurası dik açı olacak. Dik açımı düzeltiyorum. Çok keyiflidir. Yani kalıp çıkartmak son derece keyiflidir. Çizersin, silersin. Şurada sıfırlayacağım. Rigamı döndüre döndüre geliyorum. Ve yeni oyuntumu elde ediyorum. Bir puzzle'ın parçaları gibi. Öyle değil mi? Çok güzel. Şuradaki dik açımı oluşturuyorum. Buraları da atlamıyorum o düzeltmeleri yaparken. Yani çizip çizdikten sonra size göstermek istemiyorum. Hani bir kere de çizdiğinizde hoşunuza gitmeyince ben güzel bir şey çizemiyorum demeyin diye. Paçamı uzatacağım. 2 santim uzatmak kafidir. Söylüyorum gene dikiş paysız olacak şekilde de paçamı biraz uzattım. Uzattım, genişlettim. Eski çizgilerimi şöyle üzerinden geçiyorum ki kafam karışmasın diye. Tabii farklı renkli kalemler kullandığımız için karışmayacaktır ama acemiler dikkat etsin. Lastiği açmadan önce oyuntum şöyle geliyordu bakın dar kısmına. Açtıktan sonra şöyle bir genişlik elde etmiş olduk. Şöyle gösterebilir miyim acaba? Kontrollerimi yapacağım. Bakacağım. Şurada bir oyuntuda
Birazcık daha düzleştirmek istiyorum. Geliyorum gidiyorum şuraya bakıyorum. Daha düz bir yaka istediğimi karar veriyorum. Yani daha V bir yaka istediğime karar veriyorum. Şurayı siliyorum. Şimdi bunun aynısından bir tane daha çıkaracağım. Ama şu 1,5-2 santim verdiğim payı değil, tam şuradan yapacağım. Burası ön ortası düz boy ipliktir aynı zamanda. Ve fermuar payıdır. Buraya fermuar dikilecek. Arkada fermuar dikmeyeceğimiz için bu payı arkada vermeyeceğim. Şimdi şu aşamadayken her ne kadar burası düz boy iplik olsa da acemilerin kafası çok karıştığı için bir düz boy iplik çizgisi alacağım. Nasıl alıyorum düz boy iplik çizgisini? Şu yeşil çizgiye, bunun belli bir ölçüsü yok. 15-20 olabilir. Herhangi bir yerine yaklaşık olarak şöyle bir 20 santim aldım. 20 santim aldım. 20 santim aldım. Hep aynı ölçüyü alırsanız düz boy ipliğiniz kaymaz. Düz boy ipliğinizi de böyle buluyoruz. Çiziyorum. Ok işaretimi koyuyorum. Düz boy iplik demek bu işaret. Şöyle 3 noktada koyarsanız teknik olarak düzgün bir düz boy iplik işareti koymuş olursunuz. Yazılarımı yazacağım. Neler yazdım? Tulum kalıbı, 40 beden, numune üzerinden ön. Bunları çok minik minik yazıyorsunuz. Böyle karınca doğası gibi minik minik yazdığınız zaman hiç olmuyor. Büyük büyük yapacaksınız. Sibel 2 adet düz boy iplik, ön. Bu önemli. Şu önemli. Şuraya da düz boy iplik, fermuar diye yazdım. Şimdi bunun aynısını bir tane daha arka beden olarak kopyasını alacağım, çıkaracağım. Bakın kağıdım çok büyük olduğu için direkt olarak şöyle ikiye katlayabiliyorum. Kağıdı kağıdın üzerine kapattım. Mutlaka gene birkaç tane iğne takmanızı öneriyorum. Arka ortasında ön ortasındaki fermuar payını almayacağız. Yeni yaptığımız düzeltmelerle beraber arka yakada da hem o V'yi hem yuvarlağı alarak kopyasını çıkaracağız. Şuradan başlayalım. Yeni çizgilerimiz unutmuyorsunuz. Önce şöyle elimle hızlı hızlı yuvarlak olacak şekilde alıyorum. Yine dik açılarıma dikkat ediyorum çizgilere. Daha sonra cetvelle çizebilirsiniz. Düzeltebilirsiniz ki tavsiye ederim. Yeni kol oyuntundan yani daha açık olan koldan ve daha dar askıdan olacak şekilde kopyalıyorum. Hem kapalı arka yakamı alıyorum. Fermuar payına kadar dediğim gibi. Hem de açık olanı alıyorum. Bunun üzerindeyken aslında pervaz kalıplarını da çıkarabilirsiniz. Dubleleyerek çevirebiliriz. Ön ortasından yani ön ortası fermuar katlayıp dikeceğimiz olan o yeşil çizgiden alıyorum bu çizgiyi. Ben bu çizgileri alırken siz de kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmuyorsunuz elbette. Lütfen. Aldım burayı da. Sıra geldi yeni ağımı almaya. Kapanmıştı biraz biliyorsunuz paçayı genişlettiğim için. Evet. Şimdi sıra geldi yazılarını yazmaya. Arka ortası düz boy iplik. Kumaş katı değil, dikişli. Tamam, burası. Şurayı yazıyorum gene. Tulum kalıbı. Büyük büyük. Kırk beden. Bütün her şeyi burada yazmayı unutmayın.
Benim unuttuğum varsa siz onu da unutmayın. Numune üzerinden, yani ben bunu bir dergiden çıkarmış olsaydım şuradan buradan diye yazacaktım. Sibel arka 2 adet ne unuttuk? Düz boy iplik çizgimizi unuttuk. Bakın. Kocaman kocaman yazıyorum. Kocaman kocaman yazıyorum. Siz de ona dikkat edin lütfen. Ben bu tulumdan bir tane daha dikmek için ayrıca sabırsızlanıyorum. İnşallah onu da sizinle beraber dikeriz. Dikmemizi isterseniz birlikte, yani YouTube'da videosunu da çekeriz. Onu da yazın tabii ki. Şimdi bir ön bir arka 2 tane kalıbım oldu. Bunları keseceğim. Çizgilerimin ne içinden ne dışından, tam çizginin üzerinden olacak şekilde kalıplarımı kesiyorum. Ön kalıpta çizgiler biraz karışık oldu. İsterseniz siz onu yenisini çıkarıp temize çekebilirsiniz. Ama bence gerek yok. Kağıt israfına da gerek yok. Önden ve arkadan 2 tane olacak demiştik. Unutmayın. Yaklaşık olarak da 3 metre çiftten kumaş gidecek buna. Boyunu uzatmıştık şuradan. Eğer tek en kumaştan çalışırsanız ona da tabii ki 6 metre yaklaşık olarak kumaş gidecektir. Neredeyse bitmek üzere. Bunu da kesiyorum. Şurada bir kalıbımda kağıt yırtılmış. Onu da şimdi bantlayacağım orasını. İlk açılarımı bozmuyorum. Köşelerimi yuvarlak dönmüyorum. Çok önemlidir. Çok acele ediyorsunuz. Dikiş ve kalıp insana çok heyecan veren bir şey. Ben sizi anlayabiliyorum. Bir an önce keselim, bir an önce dikelim, bir an önce üzerimize giyelim, nasıl bir şey çıkacak diye çok merak ediyoruz. 35-40 yıldır neredeyse dikiş dikiyorum. Çocukluğum dahil olmak üzere. O heyecan bende de hep var, yani hep var. Küçücük kalıp kağıtlarımı bile asla atmıyorum. Şurada bir kağıdımda küçük bir hasar vardı. Onu bantlayacağım elimin altındayken. Böyle şeylere de üşenmeyin. Yapın. Sonradan olmuyor. Yapmadığınız şey yapılmadan kalıyor. Genellikle de ben kalıp kağıtlarımı yapıştırırken hep koli bandı kullanırım. Daha sağlam oluyor. Şuraya şöyle bir yapıştıralım. Gayet güzel oldu. Şurada da görmüştüm bir tane. Küçücük, oraya da yapacağım şimdi. Çok minik ama elimde bu kalıp döndükçe o da büyüyecektir. Hemen şöyle küçük bir koli bandı daha kesiyorum şuradan. Buralarda videoyu uzatma yerlerim oluyor. Ne oluyor bilmiyorum. Ama bunu bile size göstermediğimde kendimi eksik hissediyorum. Ön tulumu. Şuraya fermuar gelecek. Fermuar payım var. Bu da arka tulumu. Arka tulumunda da 2 opsiyonlu yaka yaptım. Onu gösteriyorum yeniden. Bütün yazılarımı yazdım. Bütün işaretlerimi koydum. Bir sonraki videoda veya birkaç video sonra bu tulumu kesip belki de paylaşırız. Yani birlikte dikeriz. Hatası varsa bu videoya geri dönüp size göstereceğim. Yani şurasını şöyle yapmıştık ya, yanlış olmuş diye. Şu an ben kalıbıma elbette ki çok güveniyorum. Ama bu iş belli olmaz. Hem video çekip hem zaten kalıp çıkartmak ayrı bir handikap. Videomuz şimdilik bu kadar. Umarım bir şeyi eksik bırakmamışızdır. Bırakmışsak da yorumlara farklı videolar ve farklı numune üzerinden kalıp videoları istiyorsanız onlar da yorumlara. Videolarımın devamı gelecek. Siz daima dikiş sınıfında kalın, daima sevgiyle kalın. Dikiş sınıfından selamlar ve sevgiler herkese. Hoşça kalın.